Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Osmanlı'nın en fazla tartışılan hususiyetlerinden bir tanesi kimliği meselesidir. Osmanlı'nın kimliği üzerinde, yani hangi milletten geldiği üzerinde bilhassa Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren çok yoğun tartışmalar olmuştur. Osmanlı Türk müdür, Arap mıdır, Moğol mudur, Seyit midir? Böyle çeşitli rivayetler ve çok tartışmalar yaşandı. Aslında bir taraftan baktığınızda şaşırıyorsunuz. Mesela Osmanlı'yı o dönemlerde tartışanlar sanki Türk yapmamak için büyük bir gayret sarf ediyordu. Oysa diğer taraftan bakıyoruz, Etileri, Sümerleri, Etrüskleri, yani herkesi dünyada nerede ne millet varsa hepsini Türk yapmak için uğraşıyoruz, çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Ama dünyanın belki de en büyük medeniyetini, kültürünü yaşatmış, dünyanın bir numaralı, bugün insana insan gibi muamele eden en medeni milletini, en medeni devletini ve %100 Türk olan bu devleti Türk yapmamak için uğraşıyoruz. Şu garabete bakınız ve şu gayrete bakınız. Nedir bunun acaba sebebi diye iyi düşünmek lazım. Çok iyi düşünmek lazım. Bunun temelinde zaman zaman değiniyoruz ve çok fazla değineceğiz. Özellikle işte içimizdeki bizim son 100-150 senedir birilerinin, bu milleti yıkmak isteyen birilerinin bu milletin değerlerini yerle beraber etmek, bu milletin değerlerine bu milleti düşman etmek, bu milletin en böyle örnek alınabilecek şahsiyetlerini, devletlerini kötülemek için ne gayretler sarf ettiğini, ne oyunlar oynadığını asla unutmamamız lazım. Gelelim tarihe. Osmanlı kimliği denildiği zaman akla Oğuz gelir. Oğuz'un 24 boyu gelir. Bir defa burada net bir şekilde ifade etmek lazım. Oğuz'un kimliği üzerinde de durmak istiyorum. Oğuz kimdir? Malumunuz, insanlar reddedecekler için söylemiyorum. İnananlar için söylüyorum. İnsanlık iki peygamberden doğru çoğaldı. Birincisi ilk insan, ilk peygamber Adem Aleyhisselam. İkincisi ise Nuh tufanından sonra Nuh Aleyhisselam'ın neslinden dünyaya yayıldılar. Şimdi Nuh Aleyhisselam'dan itibaren artık insanlığın serüvenini takip edebiliyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes, Türklerin Yafes'ten geldiğini biliyoruz. Hemen onun oğullarından bir tanesinin adı Türk, yani Bolcaz veya genel anlamıyla Türk. Şimdi bu noktadan baktığımızda Türk'ün umumi manada bütün Türk ırkını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Yani Türk dediğimizde Anadolu, Orta Asya falan yerdeki değil. Hepsinin ortak adıdır. Çünkü Türk adlı bir oğlu vardır. Bunu da bir yere açıkça kaydetmek gerekir. Şimdi biz bilhassa son belki 30-40 seneye kadar neredeyse kendi liseli yıllarımdan doğru hatırlıyorum. Oğuz denildiği zaman Mete Hun akla geliyordu. Oysa Mete 200 milattan önce 220'li yıllarda yaşamıştı ve Oğuz olmasının imkan ve ihtimali yoktu. Oysa Oğuz'u bizim İslam tarihi eserlerinden de incelediğimizde hem de ilk Osmanlı eserlerinden incelediğimizde Oğuz'un ta Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'in torununun torunu olarak görmekteyiz ki milattan önce 3000'lere kadar gidiyor. Oğuz hakkında başka çok önemli rivayetler daha var. Nedir o? Bunların en önemlisi Oğuz'un peygamber olmasıdır. Hatta Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Oğuz olmasıdır. Bu konuda çok ciddi rivayetler var. Evet, bizim inancımıza göre sadece Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber değil ki bunların bir 28'inin ismi geçer.
üçünün de veli veya peygamber denir. Zülkarneyn aleyhisselam da bunlardandır. Ancak yine bizim inancımıza göre, İslami inanca göre 124 binden ziyade peygamber vardır. Yani Zülkarneyn olmayan bir peygamber de denilebilirdi Oğuz için. Ama Zülkarneyn olma ihtimali de çok yüksek. Çünkü ikisi de doğuya ve batıya seferler yapıyor. Neredeyse dünyaya hakimiyet kuruyorlar. Böyle bir yönü var. Onun için mesela 16. asır büyük alimlerinden Vani Mehmed Efendi Zülkarneyn aleyhisselam Oğuz Han'dır diye ifade eder. Yani bir anlamda Oğuz Han aynı zamanda hem Türklerin atası hem de Allah-u Alem büyük ihtimal bir peygamberdir. Ve buradan doğru Türkler, Osmanlılar gelmiştir. Osmanlılar Oğuz'dan mıdır? Bu konuda neredeyse bütün kaynaklarımız ittifaklıdır. Yani ilk dönem Osmanlı kaynaklarının tamamı Osmanlı'nın Oğuzlardan olduğunu net bir biçimde ifade eder. Onun Türk olmadığını söyleyen bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı araştırmalarıyla ünlenmiş ünlü bir tarihçi Paul Wittek'tir, Batılı. Ama Paul Wittek'in bütün görüşlerini bilhassa Fuat Köprülü Bey tamamen yerle beraber etmiştir. Hepsinin cevabını vermiştir ve Paul Wittek bunlara cevap verememiştir. Dolayısıyla bu ölmüştür. İkincisi, Osmanlı'nın Moğol'dan geldiğini söyleyenler vardır. Bunu da söyleyen Gibbons'tır. Yine bu konuda da Fuat Köprülü'nün çok ciddi cevapları vardır. O da iddialarını sürdürememiştir. Osmanlı'nın Seyyid olabileceğini söyleyen bu tarihi kaynaklardan biridir. Enveri tarihidir. Ancak onun da biz şeceresine baktığımız zaman sadece Osmanlı'yı evlilik yoluyla seyyidlere bağlama gayretini görmekteyiz. Evet, evlilikler yoluyla seyyidlerden akraba olabilir. Bunu hiç kimse yabana atamaz. Bu olabilir ama Oğuzlardan geldiğini yok sayan veya Oğuz'dan geldiğini inkar eden bir bilgi ortaya koyamamıştır. Dolayısıyla bütün kaynaklarımız, ilk dönem Osmanlı kaynaklarımız ki bunların bir tanesini söyleyeyim. Bugün elimizde mevcut bulunan Ahmedi'nin ki 1350'lerden 1413'e kadar yaşadı. Bu büyük alim o eserine başlarken diyor ki Osmanlıların Sultan Alaaddin'e yardımına giderken şöyle ifade ediyor. Leşkerini cem edip girdi yola, gündüz alp Ertuğrul onunla bile. Dahi Gökalp'i Oğuz'dan çok kişi olmuş idi ol yolda onun yoldaşı. Onun burada Oğuz'dan çok kişi, gündüz alp Ertuğrul onunla bile demesi ve bunları Oğuz'dan sayması tamamen Osmanlıların Oğuz boyundan olduğunu net bir biçimde ortaya koymaktadır. Elbette buna Yazıcızade'nin Tevarihi Ali Osman, Neşri tarihini, Aşık Paşazade tarihini, Şükrullah'ı her birini söyleyebiliriz. Mesela Şükrullah bunların en önemlilerinden biridir. Şükrullah 2. Murat döneminde Karakoyunlu Cihanşah'a elçi olarak gönderilmiştir. Mesela oraya gittiği zaman Cihanşah diyor ki biz diyor 2. Murat'la diyor kardeşiz diyor. Ve aynı zamanda akrabayız diyor. O zaman şaşırıyor Şükrullah. Nasıl akrabasınız diyor. Bunun üzerine bana tarihçi diyor İsmail'i çağırın. Çağırıyorlar. O bir diyor Oğuzname ile yanımıza geldi. Uygurca bir Oğuzname ile ve orada anlattı. Kendisini ta Deniz Han'a kadar getirdi 41. Göbek'te. Osman Gazi'yi de 45. Göbek'te Kayı Han'a kadar getirdi ve onlar Gün Han oğullarıdır. Biz Deniz Han oğullarıyız diyerek hepsinin Oğuz Han'dan geldiğini ifade etti diye söylüyor ve bunu daha sonra tarihinde yazıyor. Şükrullah Behçetü't Tevarih isimli tarihine yazıyor. Evet, Osmanlıların Oğuz'dan geldiği kesin. Türk olduğu tartışmasız. Ama bir de Oğuz'un hangi boyundan? Kayı boyundan mı, başka bir boydan mı? Burada da çok fazla tartışmalar var. İnşallah bunları da bir diğer sohbetimizde sizlerle beraber tartışacağız diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlarım.